Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu hafta önemli bir hafta. Ee, Bu hafta TDI verilerinin olduğu bir hafta ve yüksek bir volatilite olacak yine. Hemen FED faiz monitörüne bakıyorum. Yaklaşık %28'e yakın 50 pipslik fiyatlama devam ediyor. Şimdi de ekonomik takvime bakmış olalım. Ekonomik takvimde bugün çok önemli bir şey yok. Yarın Powell'ın yorumu var diye bir veri var. Çarşamba günü ADP verisi var. Bu TD'nin öncü verisidir ama bunun düşük gelmesi ya da yüksek gelmesi TD'nin de aynı gelecek beklentisi oluşmamalı. Perşembe günü çok önemli bir şey yok. Cuma günü beklenen TDI verisi gelecek. Şimdi tam bir ay önce, hatta şeyini de bir açalım. Daha önceki verilerin dökümünü de bir açalım. Evet, bakın dikkat ederseniz TDI verileri gayet iyi geliyordu. Ta ki ne zamana kadar? Şubat ayının 3'üne kadar. Şubat ayının 3'ünde yani daha önceki veriler beklentilerin çok bir tık üstündeydi ama Şubat ayındaki veride beklenti 185K iken 517K geldi ve bu bütün piyasadaki fiyatlamaları değiştirdi. Bundan sonra FED'den faiz artışı Mart ayı için 0.25 değil 0.50 olma ihtimalini ve hatta toplam faiz bantının 5.5 ve üzeri olabileceği fiyatlanmaya başladı. Tabi bu da haliyle bütün enstrümanlarda baskı getirdi ve fiyatlar düştü. Şimdi beklenti kısmına geldiğimizde de ortalama saatlik kazançlar 0.3, ortalama saatlik gelirler bir önceki yılın Şubat ayına göre %4.7 bekleniyor. Yani öncelikli olarak buradaki 4.7'den daha aşağıya bir rakam gelmesi gerekiyor. Tarım dışı istihdamdan 200K bekleniyor. Şubat ayındaki 517K idi. Yine bu tarım dışı istihdam 200K'nın altında gelmesi gerekiyor. Şimdi tüm bunlara göre risk iştahını yine izah edeyim ve de algoritmanın bu risk iştahına göre verdiği işlem noktalarına geçelim. Risk iştahım nötrdür. Yani yine hedef kanalın vermiş olduğu miktar kadar düşüş ya da yükseliş gelirse algoritma işleme girecek. Dolar endeksinde 105.51 gelirse sell yapacak. JPY'de 137.70 gelirse sell yapacak. GBP'de 1.18.99 gelirse buy yapacak. Euro'da 1.05.74 gelirse buy yapacak. Hisse senetleri henüz açılmadı.
Nasdaq 12.103 gelirse buy yapacak. S&P 500 3.983 gelirse buy yapacak. Bitcoin 21.287 gelirse buy yapacak. Ethereum 1488 gelirse buy yapacak. AVAX 15.06 gelirse buy yapacak. Matic 1.0423 gelirse buy yapacak. DOT 5.43 gelirse buy yapacak. Ons altın 1835 gelirse buy yapacak. Gümüş 20.75 gelirse buy yapacak. Şimdi de MetaTrader'daki Copy Trade sayfasına bakalım. Buradaki büyümemiz %111. Bunun haricinde de bugün için önemli bir şey olursa bu videoya ek yaparım. Şimdilik bu kadar olsun. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.